Herkese merhaba arkadaşlar, ben Talat. Travian Builder botumu yeniledim. Arayüz tamamen yenilendi. Bu videoda size onları tanıtacağım. Ama öncelikle botu programı nasıl yükleyebilirsiniz onu göstereyim hemen hızlıca. Chrome Web mağazasına girip arama kısmına Chrome Web mağazası Google Chrome'un resmi eklenti yükleme mağazasıdır. Travian bot yazabilirsiniz. İlk sırada çıkıyor Travian Builder Bot 2024 diye. Buna tıkladığınızda şurada Chrome'a ekle butonu var. Buna tıklayarak ekleyip kullanmaya başlayabilirsiniz. Hadi şimdi yeni versiyonu nasıl kullanabiliriz ona bakalım. Bu arada yeni versiyona özel daha önceden kullanıp deneme süresini bitirmiş olanlar tekrar kullanabilir. Onu da ayrıca belirteyim. Kullanmak için Travian'ı açıyoruz. Köyümüze giriş yapıyoruz. Eklentiyi yükledik. Ben önceden yüklemiştim. Burada eklentiler menümüz olur. Ben şu çiviyle birlikte onu pinledim, buraya sabitledim. Şuna tıkladığımızda eklenti açılıyor. Şu an eklenti açıldı. Burası eklentinin ayar menüsü. Eskiden biliyorsunuz eklenti sol alt tarafta ve sağ alt tarafta arayüzü değiştiriyordu ve bu arayüz değişiminden dolayı yakalanan bazı arkadaşlar olmuş. Bu yeni sürümü bunun önüne geçebilmek için yaptım. Artık hiçbir şekilde oyunun arayüzüne müdahale etmiyor. Oyunda sadece gerekli işlemleri yapıyor. Yapılan tüm işlemler eklentinin kendi arayüzü sayesinde, kendi arayüzü üzerinden oluyor, ayarlamalar falan. Hadi birlikte nasıl kullanılacağına bakalım şimdi. Yani kullanım olarak ekstra bir şey yok. Yeni özellikler bu sürümün üstüne gelecek. Yeni geliştiriciyi başlat. Şöyle köy görünümüne geçelim. Sürekli yenilenmesin. Yine geliştiriciyi başlat butonumuz var. Reset butonu ekledim. Bazen hataya falan düşebiliyordu. Artık reset butonuna bastığınızda eklentiyi tamamen sıfırlamış oluyorsunuz. Baştan kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Burada iletişim butonlarımız var yine aynı şekilde. Kullanıcı listesini yenile, ayarları silmeden sadece kullanıcı listesini yenilemek istediğinizde tıklayacağınız buton. Bununla birlikte mesela full sürüme geçtiniz, satın aldınız eklentiyi. Kullanıcı listesini yenile butonuna tıklayarak aldığınız satın almanın yansımasını sağlayabilirsiniz. Dil seçimi var. Kışla köyleri var yine aynı şekilde. Buraya köy listemiz var. Sağ tarafta şu an ekranda görüyorsunuz. Köylerin 2,3 yazıyor. 3 köy kurabiliyormuşum. 2 köyüm var şu an benim. Buradaki köylerin sırasını yazıyoruz. İsminden bağımsız. Benim ilk köyüm Trakyolu 39 köyü, ikincisi Yeniköy. Kışla sadece Trakyalı 39'da yani birinci köyümde çalışsın istiyorsam bir yazıyorum. Sadece 2'de çalışsın istiyorsam 2 yazıyorum. Hem 1'de hem 2'de çalışsın istiyorsam 1,2 yazıyorum. Ahır da aynı şekilde, tamirhane de aynı şekilde, ham madde geliştirilecek köyler de aynı şekilde. Bu arada son videonun üzerine eklentiye bir sürü yeni özellik eklendi. Bunlardan da kısaca bir bahsedeceğim. Ham madde geliştirecek köylerde 1,2, 1 herhangi bir şey yazabiliriz. Yağma eskiden dakikalı değildi. Artık yağmaya dakika ayarı eklendi. 3 ve 60 dakika üstünde istediğiniz bir değeri verebiliyorsunuz. İnaktif saatler özelliğimiz var. İnaktif saatlerde de eklentinin aralıksız çok uzun süreler çalışması sakıncalı. Yani böyle 12 saat, 15 saat kesintisiz çalıştırdığınızda bot olduğu tespit edilebiliyor. Bu yüzden bu özelliği eklemiştim zamanında. Buraya mesela şu an saat 19.41'miş. 20.05.04 oldu. 20.38 yazdığımda 8'i 4 geçeden 8'i 38 geçeye kadar eklenti çalışmayacak. Boşluk bırakıp ikinci bir aralık verebiliyorum. 21, 10, 21, 24 diyelim bir de. Bir de 9'u 10 geçeden 9'u 24 geçeye kadar
Eklenti çalışmayacak demek oluyor bu. Saat çiftleri yazıyorsunuz buraya. Aralarında boşluk bırakıyorsunuz. Maksimum random işlem sayısı dediği eklentinin her iki işlem arasında yaptığı yakalanmayı önlemek için rastgele işlemlerin sayısı. Buna 5 derseniz maksimum 5 işlem yapar. 1 de yapabilir, 2 de, 3 de, 4 de. 3 derseniz maksimum 3 olur. Her seferinde bu işlem sayısı değişir. Yağma listesini çalıştır butonu yağma listesini çalıştırmak için basacağımız buton. Rastgele köy değişimi, köy değişimini sıralı bir şekilde değil de rastgele bir şekilde yapmasını sağlayan buton. Görev ödüllerini topla butonu. Onu da göstereyim hemen. Şuradaki ödev listesini tıklayıp ödevleri topluyor. Şöyle devam edelim. Tarlalar geliştirilmesin. Bu yeni özelliklerimden biri. Biliyorsunuz ham madde geliştirme emri verebiliyorduk. Burada tarlalar geliştirilmesine tıklarsak tarla hariç diğer alanları geliştiriyor. Yani tuğlayı, demiri ve odunu geliştiriyor. Kayıp olan yağmaları inaktif et. Bu da yeni eklenen özelliklerden biri. Mesela yağma at listesi çalıştı. Sarı oldu veya kırmızı oldu. Yani askerinizin biri öldü veya tamamı öldü. Bunu tıkladığınızda bir sonraki yağmada buraları inaktif eder, asker kaybının önüne geçer. Otomatik macera zaten önceden bile olan bir özellik. Kahramanı maceraya yollamaya yarıyor. Kahraman yağması dediğimiz bunun da bir ayrıntılı kullanım videosu var. Bu da kahramanı belirlediğiniz bağlar arasında sıra sıra yağmaya yollar ve kahramanın seviye kazanmasını sağlar. Kahramana seviye atlatır ve heybeyi doldurur aynı zamanda kestiği asker sayısı kadar. Simülatör sonrası minimum kahraman sağlığı dediği vahaya gidip gitmemeye karar vermek için yağma simülatörü yapar. Sonucunda kalan kahramanın sağlığının bu seviyeden yüksek olması lazım. Eğer bu seviyeden yüksekse kahramanı yağmaya yollar. İki yağma arasında kaç dakika olsun istiyorsanız buraya da iki yağma arasındaki minimum dakika kısmına yazıyorsunuz. Kahramanın bulunduğu köy var. Bu da önemli. Kahramanın kaçıncı sırada köyde olduğunu da buraya yazıyoruz. Şurada da emirleri görüyoruz sağ tarafta. Eski versiyonda binaya tıkladığımızda şurada bir buton çıkıyordu. Bina geliştirme emri ekliyorduk. Artık nasıl ekleyeceğiz? Şöyle açıyorsunuz sayfadayken kışladayız şu an. Geliştirme emri ekle dediğinizde bakın kışla geliştirme emri eklendi. Hemen ekleniyor. Yeni özelliklerden biri artık NPC ile geliştirme emri ekleyebiliyorsunuz. Eğer yeterli ham maddeniz yoksa ve NPC ile emir verdiyseniz eklenti bot sizin yerinize NPC yapıyor ve binayı o şekilde daha çabuk geliştirebiliyor. Bir diğer yeni özelliği göstereyim. Eskiden sadece şuradan ham madde geliştirilecek köylerden ham madde alanlarını geliştirebiliyorduk. Artık ham madde alanları içinde bireysel tek tek emir verebiliyoruz. Şu an oduncuyu açtım. Geliştirme emri ekle dediğimde oduncu geliştirme emri bakın geldi. Yani eskiden sadece merkezdeki binalar için geliştirme emri verebilirken köy merkezindeki şimdi ham madde alanları için de tek tek geliştirme emri verebiliyoruz. Yeni eklenen özellikler bu şekilde. Şimdi hızlıca bir test yapalım. Kışla köyleri 1 diyelim. Ahır köyleri 1 diyelim. Tamirhane, atölye şu an yok. Ham madde geliştirilecek 1 ve 2 diyelim. Yağma süresi 10 dakika. Yağma listesini çalıştır. Pek bir askerim yok şu an. Bu hesabı sadece test için açtım ben. İnaktif saat vermeyeceğim. Şimdi az önce nasıl kullanılacağını anlattım. Tarlalar geliştirilmesin. Görev ödüllerini topla. Yani hepsine bakamayız şu an bütün özelliklere. Kısa bir test yapalım, çalıştığını görelim. Videoyu kapatacağım. Bu arada videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kayıp olan yağmaları inaktif et. Onu da işaretleyelim, onu da görelim. Otomatik macerada diyelim. Kahramanı maceraya yollasın.
Geliştiriciyi başlat diyorum. Bakın sayfa yenilendi. Şu an geliştiriciyi başlattı. Çalışırken de şuradan görebilirsiniz. Durdurmak için geliştiriciyi durdura basmanız gerekiyor. Bina geliştirme emirlerinde sağdan görüyorsunuz. Kahraman yağması inaktifmiş şu an. Bakın inaktif yaptı. Az önce şurada bir boş vaya ben açmıştım. Kırmızı olduğu için onu inaktif hale getirdi. Yağma listesini başlatacak. Köyde asker var mı onu bir bakın. Yağma listesini başlattı. Mouse sağ tarafta, şu an ben hareket ettirmedim onu. Şimdi bir sonraki işleme bakacak. Yağmaları başlattıktan sonra burada biraz bekliyor. Çünkü 30-40 yağma listeniz varsa hepsinin başlaması biraz zaman alıyor. Bu yüzden burada biraz bekletiyorum eklentiyi. Çünkü hep böyle bir iki yağma listeli hesaplar oynamıyor bunu. Şu an ana sayfaya geldi. Maceraya tıkladı. Evet, maceraya gönderiyor. İleride hız ayarı da eklemeyi düşünüyorum eklentiye. Yani şu an bot olduğunu yakalayamasınlar diye çok hızlı bir şekilde çalıştırmıyorum. Ana sayfaya geldi. Köy değiştirmiş bu arada. Yeni köye geçmiş. Şimdi buradaki işlemlerden devam edecek. Gördüğünüz gibi arayüzde hiçbir değişiklik yok. Yani normal Travian'a girdiğinizde ne görüyorsanız onu görüyorsunuz. Tek tük performans sorunu yaşayanlar vardı. Bu yeni sürümle birlikte arayüzde bir değişiklik yapmaya uğraşmadığı için onların da önüne geçeceğim. Geçiyorum yani. Çok daha performanslı çalışıyor şu an. Yaptığım testlere göre. Ham madde alanlarına geldi. Ama şu an tarlalar geliştirilmesin dediğim için geliştirebileceği bir ham madde alanı yok. O yüzden bu işlemi atlayacak şimdi. Diğer köye geçer. Evet, diğer köye geçti. Bir macera görüyorsunuz. Az önce maceraya yollamıştı kahramanı. Kışla geliştirme emri vermiştik. Büyük ihtimal şimdi o emri yerine getirecek. Evet, kışlayı açtı, kendisi açtı. Bu seviyeyi geliştir dedi ve çalışmaya devam ediyor. Periyodik bir şekilde köylerin arasında geziyor ve sizin verdiğiniz komutları uyguluyor. Bu komutlar neler? Hızlıca tekrar bir sayalım. Şu geliştiriciyi durdurayım. Kışladan asker basabilir, ahırdan asker basabilir, tamirhaneden yani atölyeden mancınık geliştirebilir, ham madde alanı geliştirebilir. Direkt emir de verebilirsiniz. Genel ham madde alanlarını geliştir de diyebilirsiniz. Yağma süresinin kaç dakikada bir çalıştırılacağını ayarlayabilirsiniz. İnaktif saat verebilirsiniz. Aralara yakalanmayı önlemek için random işlemler ekleyebilirsiniz. Yakalanmayı engellemek için yine çok periyodik olmasın diye rastgele köy değişimine tıklayabilirsiniz. Görev ödüllerini toplayabilirsiniz. Tarlaların geliştirilmesini engelleyebilirsiniz. Yağmalardaki kayıp askerleri en aza indirmek için kayıp olan yağmaları inaktifete tıklayabilirsiniz.
Kahramanınızı maceraya yollayabilirsiniz. Kahraman yağması yapabilirsiniz. Bina geliştirme emirleri ekleyip emirleri de şu butonlarla yönetebilirsiniz. Mesela oduncu geliştirme emrimiz vardı. Şuradan köyün ham madde emirlerini sil dediğimizde bakın az önce köyden bir emir verilmişti. Şu an 0 diyor. Orayı sıfırladı. Yeni versiyonun tanıtımı bu kadar. Yepyeni ve güzel özellikler bu versiyonun üzerine eklenecek. Videonun başında da söylediğim gibi daha önce 3 günlük deneme hakkınızı kullandıysanız tekrar bu versiyonun yayınlanmasıyla birlikte herkese bir yeniden deneme hakkı tanımlayacağım. Videoyu izledikten sonra Chrome web mağazasından eklentiyi indirip geliştiriciyi başlat butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.